Fitness ve bodybuilding dünyasında peptitlerle ilgili birçok teori ve maalesef dedikodu dolaşıyor. Bu ilaçların yağ yaktığı, kas inşa ettiği ve aynı zamanda performans geliştirdiği söyleniyor. Mutlaka böyle söylentileri siz de duymuşsunuzdur. Peki aslında peptitler nelerdir? Ne işe yarar? Hepsini bu videoda işleyeceğiz arkadaşlar. Tabii hepsi benim intromdan sonra. Bileşen proteinler mi yoksa önemli hareket İkinci karantina döneminde ben maalesef şu anda evde kalmak zorundayım. Maalesef diyorum, aslında bir yönden de iyi. Şu anda işim olmadığı için kendime çok daha fazla zaman ayırabiliyorum arkadaşlar. Ki şu anda da gördüğünüz gibi dışarıdayım. Hava soğuk olmasına rağmen çocuğumla biraz gezerken hazır o uyumuşken sizlere bir video çekeyim dedim ve bu şekilde sizlere karşısına geçtim. Umarım bu kıyafetimi mazur görürsünüz arkadaşlar. Çünkü inanılmaz derece soğuk hava. Son zamanlarda bana ulaşan birçok takipçim peptitler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor ve bana peptitler hakkında bir videomu çekmemi önerdiler. Ben de bu fikri şu anda gerçekleştirmek istiyorum. Bu hafta, yani bu videoda sizlere peptitlerin ne işe yaradığını, peptitlerin nasıl kullanılması gerektiğini ve hangi peptitlerin dünya üzerinde çok kullanıldığını ve çok satıldığını işleyen bir video yapmak istiyorum. Tabi bu video serim sadece bu videoyla sınırlı kalmayacak. Peptitler hakkında daha çok videolar yapacağım ve özellikle gerçekten dünya üzerinde satılan ve en çok kullanılan 10 peptidi sizlere tanıtmak istiyorum. Hepsi bu videoya sığmayacak. Kesin siz de bunu takdir edersiniz arkadaşlar. Eğer bu videom yeterli derecede izlenme oranına sahip olursa, benim belirlediğim oran şu anda 500 izlenme. Eğer bu izlenme oranına sahip olursa sizlere en kısa zamanda o 10 peptidi tanıtıp o 10 peptidin ne işe yaradığını detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Emin olun ki bu kadar detaylı bir peptit videosunu YouTube'un herhangi bir kanalında bulamayacaksınız arkadaşlar. O yüzden benim size tavsiyem, eğer bu videoları kaçırmak istemiyorsanız ve peptitler hakkında gerçekten çok detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken tabii ki benim kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ki bu peptitler videosunu herkesten önce siz izleyin arkadaşlar. Onun dışında daha önceki 2 haftada yaptığım gibi yine sizlere şu anda gördüğünüz Instagram adresimden kürler, hem steroid hem de peptit kürleri yazacağım arkadaşlar. Tabii bunları her zaman olduğu gibi hikayemde paylaşacağım. Eğer siz de benim hikayelerimde kürleri, ister steroid ister peptit kürleri olsun, görmek istiyorsanız ve onları belki bir şekilde uygulamak istiyorsanız yapmanız gereken, şu anda Instagram adresimi bir daha görüyorsunuz. Oradan beni takip edip hikayelerimi görmeniz arkadaşlar. Başka söylemek istediğim bir şey varsa oradan, yani Instagram adresinden bana soracağınız soruları, özellikle kür sorularını kesinlikle cevaplamayacağım. Çünkü ben sizlere düzenli olarak hemen hemen her gün değişik bir kür paylaşıyorum. Oradan istediğinizi alıp istediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Birçok takipçim özellikle bu son 2 haftada Winstrol ve Masteron'la ilgili yaptığım kür örneklerini hikayelerimde görüp belki de uyguladılar ya da uygulayacaklar ve bana geri dönüşleri çok güzel oldu. Sizler de bu kürleri ücretsiz bir şekilde Instagram hikayelerimde görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, çok uzaktık, artık ben videomuza, yani gerçek konumuz peptitlere dönmek istiyorum. Peptitler nedir arkadaşlar? Peptitler biri karboksil grubuna, diğeri ise amino grubuna bağlı 2 veya daha fazla amino asitliğin birleştiği bir bileşik olarak adlandırılır arkadaşlar. Proteinlerden bir sur molekülü çıkartıldığında peptit bağları oluşur. Basit bir ifadeyle peptitler küçük proteinlerdir. Amino asit sayısı 50'den az ise peptit, 50'den fazla ise proteindir. Peptitler bütün vücut hücrelerinde bulunan aslında amino asit zinciridir. Farklı peptit türleri vardır. Bunlar oligopeptitler, polimerler, proteinler, nöropeptitler ve peptit hormonlarıdır. Bunlar vücut tarafından doğal olarak sentezlenir. Peptitlerin temel amacı vücuda daha fazla hormon sağlamaktır. Başka bir görevi ise anabolik veya dolaylı anti-inflamatuar olarak kabul edilen testosteron veya kortikosteroid gibi daha fazla hormon üretmektir. Peki bu peptitlerin olumlu etkileri nelerdir arkadaşlar? Yeni nesil uyarıcı ürünlerden biridir. Aslında öncelikle büyüme hormonu olarak üretildiler. Testosteron üretimini artırır bu peptitler. Gücünüzü artırır ve kas büyümesini hızlandırır. Peptitler kas dokunuzunun yanı sıra belirli kemik yoğunluğunu ve sağlamlığını, ayrıca organların sağlığını da artırır. Peptitlerin başka bir olumlu etkisi iltihap önleyici işlevleridir. Bu olumlu etki daha iyi bir
iyileşme sağlar. Ayrıca ağrıyı hafifletir ve yaralanmalardan, örneğin çatlaklar, daha kolay iyileşmenizi sağlar. Peptitler ayrıca kaslara daha iyi bir oksijen beslemesi sağlar. Ayrıca yürüyüş, koşma veya bisiklete binme gibi dayanıklılık sporlarında yaygın olarak kullanılırlar. Vücut geliştirme açısından bu özellikle kasların uzun süreli eforlara daha iyi dayanmasını sağlar. Peki peptitler nasıl kullanılır arkadaşlar? Şimdi buna bakalım. Çoğu peptit deri altı enjeksiyon gerektirir arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey varsa arkadaşlar, o da steroidlerde yaptığımız gibi, yani intramuskular, yani kas içine enjekte etmemeniz. Tüm enjeksiyonlarda olduğu gibi tabii peptitlerde de önemli olan hijyen kurallarına uymak. Aslında bildiğiniz gibi hijyen prosedürü çok basittir ve bunu aslında yaptığınız steroidlerde de aynısını uygulamanız gerekir. Satın aldığınız peptitler buzdolabında saklanmalıdır arkadaşlar. Hazırlanmaya başlamadan önce tabii ki hijyen kurallarından bir tanesi ellerinizin çok temiz olması. Peptitleri uygulamadan önce önemli olan bu evreyi bence YouTube kanallarında birçok insanın yaptığı peptit videosunda, daha doğrusu peptitlerin nasıl uygulanacağı konusunda birçok doktor arkadaşın ya da hemşire arkadaşın yaptığı YouTube videolarını izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok kısa bir şekilde söylemek gerekirse arkadaşlar, iğneyi yapacağınız yere, ki bu şu anda da resimde gördüğünüz gibi iki bölge öneriyorum ben size. Göbek bölgesinde o bölgeyi sıkıştırmanız ve iğneyi içeri doğru ittirmeniz. Eğer iğneniz bir damara denk geldiyse, ki bunu nasıl anlarsınız? İğneyi batırdıktan sonra iğneyi çok hafif bir şekilde geri çekin. Eğer kan geliyorsa iğneyi yapacağınız bölgeyi değiştirin. Eğer gelmiyorsa o bölgeyi, o iğneyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Enjeksiyonu yaptıktan sonra enjeksiyonu yaptığınız yerde çok hafif bir şişme ya da çok hafif bir yumru olabilir. Bu önemli değildir. İğneyi emiliminden sonra o yumru, o şişkinlik oradan gidecektir arkadaşlar. Eğer aynı gün içinde birden çok iğne yapmak gerekiyorsa mutlaka yapacağınız bölgeyi değiştirin. Mesela göbeğinize bir iğne yapacaksınız, göbek bölgenize. Bir tanesini sağa, bir tanesini sola yapın. Ve son söyleyeceğim şey arkadaşlar, özellikle iğneleri yatmadan önce yapmaya özen gösterin. Evet arkadaşlar, ben size çok kısa bir şekilde, gerçekten çok kısa bir şekilde peptitlerden bahsettim. Dediğim gibi eğer bu videom gerektiği şekilde izlenme sağlarsa size inanın ki çok detaylı bilgiyi vereceğim arkadaşlar. Ben videomu bitirmeden önce tabii ki az önce de söylediğim gibi dünya üzerinde satılan, en çok ilgi gören ve en çok kullanılan 10 peptidi sayıp bundan sonraki videolarımda sizleri neler bekliyor onları anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hemen hiç zaman kaybetmeden o 10 peptidi şimdi size sayayım arkadaşlar. Ayrıca söylemek istediğim bir şey varsa, bu sıralamayı yaparken ben kesinlikle bir peptit ötekine göre çok daha iyidir ya da bu sıralamayı, ilk 10 sıralamasını belirleyen herhangi bir faktör yok. Ben şu anda size sayıyorum. Bunlar değişik amaçlarla kullanılan ve değişik insanların kullandığı peptitler. O yüzden 1 numara ile 10 numara benim için aynı şu anda. Evet, ilk peptide bakacak olursak arkadaşlar, bu GHRP6, ikincisi GHRP2, üçüncüsü ipamorelin, dördüncüsü MOD-GRF129, beşincisi HGH fragmanları, altıncısı seremorelin, yedincisi CCC1295 DAC ve 8.'si TB500, 9.'su melatonan 2, 10.'su da PEG MGF'dir ki zaten resimlerini tek tek gördünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte bu dünya üzerinde en çok kullanılan ve en çok satılan 10 peptidi söyledim sizlere. Az önce dediğim gibi eğer peptitler hakkında çok daha detaylı bilgi ve bu 10 saydığım 10 peptidi çok daha detaylı bir şekilde incelemek ve bu peptitlerin ne işe yaradığını görmek istiyorsanız yapmanız gereken birçok arkadaşınıza bu videoyu paylaşmak ve benim size belirlediğim 500 izlenmeyi sağlamanız arkadaşlar. Videomu bitirmeden önce bu videomu beğendiyseniz beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki arkadaşlar, bildirimleri açtıktan sonra videolarımı ilk izleyen sizler olun arkadaşlar. Burada biraz yağmur başladı. Ben artık videomu bitirmek istiyorum ve yavaş yavaş eve gitmek istiyorum ki bu videoyu sizlere tam olarak işleyip ve sizlerin karşısında şu anda izlediğiniz hale getireyim arkadaşlar. Hepinize her şeyden önce sağlık, sonra bol sporlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Çok bileşenli proteinler mi yoksa